Tabiatın sonsuzluk hissini veren en iyi yerlerdendir. Sahil ve alabildiğine uzanan deniz. Bu sahilde bir adam sonsuzluktan bahsediyor. Elindeki kamerasıyla kendisini çekiyor. Biz ise başka bir kameranın objektifinden izliyoruz onu. Tıpkı sonsuzluğa uzanan karşılıklı aynalar gibi. Kim bu adam? Barış Özcan, YouTube'un fenomen olmuş hikaye anlatıcılarından. Ancak bu sefer Barış Özcan karşımıza bir karakter olarak çıkıyor. James M. D'Angelo. Kim bu adam diye sormayın. O sizsiniz. O benim. Şimdi Barış Özcan'a ait olan Scarecrow yani Korkuluk adlı kısa filmi sanatsal anlamda inceleyeceğiz. İşte Barış Özcan'ın içindeki korkuluk ya da korkuluğun içindeki Barış Özcan. Kurgularda genelde anlatıcılar birinci kişi ağzıyla anlatıcı ya da üçüncü kişi ağzıyla anlatıcı olarak ikiye ayrılırlar. Barış Özcan bu filmde birinci kişi ağzıyla anlatıcıdır. Olaylara kendi bakış açısıyla yaklaşır ve bize bunları aktarır. Edebiyatta genellikle bu birinci şahıs anlatıcılarının anlattıklarına mutlak doğrularmış gibi yaklaşılmaz. Çünkü bu hikaye anlatıcıları etrafında olup bitene kendi çerçevesinden bakar ve bize aktardıkları da kendi gördükleri kadardır. Yani çok güvenilir değildirler. D'Angelo ile yolda konuşurken aklına eski bir cinayet vakası ile ilgili yeni bir şeyler geldi galiba. Arabasını aniden geri çevirdi ve bizi bu yere getirdi, bu bilinmeyen yere. İçeride neyle karşılaşacağımızı bilmiyorum ve açıkçası korkmadığımı söylersem yalan olur. Unreliable narrator yani güvenilir olmayan anlatıcı ifadesini ilk Wayne Booth Türkçe'ye Kurmacanın Retoriği diye çevrilen The Rhetoric of Fiction adlı kitabında kullanmıştır. İşte Barış Özcan'ın birinci kişi ağzıyla anlatıcı olma durumu filmin konusu olan gerçekliğe yapısal anlamda bir gönderme yapar. Her eleştiri, her yargı doğru mudur sorunsalına sanatsal bir göndermedir bu. Gerçeğin veya gerçekçiliğin ne olduğunu anlamak için Barış Özcan bir gününü New York'ta çalışan bir cinayet dedektifinin yanında geçirir. James M. D'Angelo, M ile başlayan ve bu ikinci adının ne olduğu bilinmeyen gizemli polis, siyahi birini kendisinden kaçtı diye kovalarken çıkar karşımıza. Henüz filmin başlarında bize ırkçılığı içgüdüsel bir tepkiymiş gibi gösterir. Do the thing they know is gonna hurt them. How? What's your name? You stop it, man! You're hurting my arm. What's your name? You wanna tell me? All right, I'll find out for myself. John Delaware. What do they call you, JD? What the hell? You busted me for I ain't done nothing. What you selling, man? I'm just selling anything. He's just a kid. Yeah, you're right. You know what? He's nobody. Ancak Amerikan filmlerinde pek sık rastladığımız arabanın içerisinde bir şey yiyen klişe polis sahnesiyle gündelik hayattan kopmayacağının işaretini verirken diğer yandan da ağır konuların izleyici tarafından kolayca sindirilebilmesi için eleştirilerin yapılacağı ipucunu verir. Yol alırlarken filmin anlatıcısı Barış Özcan karakteri dedektife sofistike bir cinayet vakası olup olmadığını sorar. Dedektif de anlatmaya karar verir. Ancak Barış kamerasına yöneldiğinde dedektif bunun sadece ikisinin arasında olmasını ister. Ama başta da dediğimiz gibi güvenilir olmayan karakterimiz kamerayı gizlice açarak çektiklerini YouTube'a koyacağının mesajını çoktan vermiş olur. Şehrin merkezindeki St. Paul Kilisesi'nde bulunan yaşlı bir adam ile başlar dedektifin hikayesi. Katilin bıraktığı bir notu yavaş yavaş deşifre ederek suçluya yaklaşmayı planlamaktadır. Yolda dedektifin aklına bir şeyler gelir ve yolunu değiştirir. Korkuluğunun yanındaki terk edilmiş binada inceleme yapar. İşte bu terk edilmiş binanın sıradan bir film izleyicisinin fark edemeyeceği bir sembolik anlamı vardır. Bu bina dedektifin bilinçaltını temsil eder. Barış Özcan ise bu dedektifin bilinçaltını temsil eden karanlık yerde elindeki kamerasıyla insanlığın gerçek yüzünü ortaya koymaya çalışan bir karakter olarak çıkar karşımıza. Dedektifin bilinçaltı bize cinayetleri çözerken kendi yaratmış olduğu ön yargılarının kurbanı olduğunu gösterir. Cinsiyetçilikten tutun ırkçılığa, dincilikten tutun milliyetçiliğe kadar. İnsanın var olduğundan bu yana katmanlaşa oluşturduğu bu ön yargıları hepimizi temsil eden James M. D'Angelo'nun bilinç altından temizlemek
Ne kadar zor olsa da Barış Özcan karakteri bu insan aklının karanlık yerinde elindeki o küçük kamera ile bir ışık olmaya çalışır. Geldik sona. Film yine aynı sahilde biter. Ancak bu kez Barış Özcan'ın arkasında terk edilmiş gibi gözüken bir lunapark vardır. İnsanların bilinçaltını temsil eden terk edilmiş ev, kendini terk edilmiş lunaparka bırakır. Bizce bu lunapark, önyargılarımızdan dolayı geleceğimizi temsil eden çocuklarımızın hayatlarını da yok ettiğimizin başka bir ifadesi. Carl Gustav Jung'un dediği gibi, içteki bilince taşınmazsa dışarıda kendini kader olarak gösterir. Korkularınız ve önyargılarınız kaderiniz olmasın. Hey, D'Angelo! What's the M stands for, by the way? Your middle name. Videomuzu beğendiyseniz ve böyle içerikleri görmeye devam etmek istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Engin, sen abone oldun mu? Oldum hocam. İşte aynen Engin gibi lütfen.